Kore'de ileri gözetleyici Üsteğmen Mehmet Gönenç'ten şu telsiz mesajı alınmıştı. Düşman bulunduğum tepeyi işgal etti. Çok şehit verdik. Telsizcimiz de şehit oldu. Koordinat veriyorum. Bataryalar ateş etsin. İrtibat subayı da telsizle verdiğiniz koordinatlar bulunduğunuz yer dedi. Üsteğmen, evet öyle. Biz düşmana teslim olmak istemiyoruz. Bizi onlara teslim etmeyin. Vasiyetimiz budur. Bizi ateşlerimizle şehit edin. Üsteğmen Gönenç'in bu vasiyeti yerine getirilmişti. 1940 yılına kadar bulunduğu yarımada belirli aralıklarla Japonlar tarafından işgal edilen bir ülke. Türkiye'nin binlerce kilometre uzaktan bölgedeki kaosu bitirmek için askerler gönderdiği bir coğrafya. 1950'de artan Sovyet baskısına karşı Türk Silahlı Kuvvetleri adaya ayak bastı. 3 yılda 21 bin askerimiz Kore'ye gitti, 462 askerimiz şehit oldu. 966 kişi ise yaralandı. Kore'de destan yazan Türk Silahlı Kuvvetleri Amerika Birleşik Devletleri'nin ardından 2. sırada yer alarak en yüksek 2. zayiat oranına ulaştı. Oran %22 idi. Kore Savaşı'na katılan Türk TUGA'yı savaşa katılan askeri birlikler içinde öksüz ve yetim kalan Koreli çocuklar için okul inşa eden tek birliktir. Ülke bu savaşta yok olma sınırında dengeleri değiştirecek olaylar yaşadı. Ancak Güney Kore bu zorlu dönemde bile ayakta kalmayı başardı. Sonrasında Güney Kore'nin ekonomik mucizesi geldi. 1960'ların sonlarına doğru ülke bir kalkınma hamlesi başlattı ve hızla dünyanın önde gelen ekonomilerinden biri haline geldi. Bu süreçte teknoloji devi şirketlerin yükselişi ve küresel başarıları Güney Kore'nin yeniden doğuşunu simgeliyordu. Kuzeydeki düşman güneye saldırır mı? Buna karşı koyacak gücü var mı? Ordusunun yapısı nasıl? Uzak Doğu'nun yükselen gücü sadece ekonomik bir dev mi? Yoksa askeri kapasitesi de ekonomik başarısı kadar kuvvetli mi? Videoya başlamadan önce minik bir ricam var. Aboneliğe ek olarak katıl özelliğimiz aktif edildi. Kanalımıza katılarak üyelere özel ayrıcalıklara erişebilirsiniz. Modern Ordular serimizin bu bölümünde Güney Kore'yi konuşacağız. Ben Sinan Bakioğlu. Tetik emniyetini sağladıysanız başlıyoruz. Ordunun tarihiyle başlayalım. 1940 yılında Kore'nin Japon yönetimi sırasında Çin Cumhuriyeti'nin Chongqing kentinde sürgünde bulunan Kore Geçici Hükümeti tarafından kurulan Kore Bağımsızlık Ordusu'na kadar uzanıyor. Bu birliğin üyeleri daha sonra Güney Kore Silahlı Kuvvetleri'nin parçası oldu. Ayrıca Koreli Kuomintang ve Manchukuo devletlerine ait milisleri de kuvvetlere katıldı. 15 Ağustos 1945'te Japonya'nın Kore'deki hakimiyetine son verildikten sonra Kore'de ABD hükümeti aracılığıyla Kore Polis Teşkilatı ve Sahil Güvenliği kuruldu. Kore Polis Teşkilatı ve Kore Sahil Güvenliği sırasıyla Kore Cumhuriyeti Ordusu ve Kore Cumhuriyeti Donanması oldu. 15 Ağustos 1948'de Güney Kore hükümetinin kurulmasının ardından Kore Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'ni kurdu. Ekim 1949'da da Kore Hava Kuvvetleri kuruldu. Güney Kore Silahlı Kuvvetleri 25 Haziran 1950'de Kore Savaşı'nın patlak vermesine kadar büyük ölçüde polis kuvvetleri olarak kaldı. Savaş öncesinde Kore, kolera salgınlarına uğrayan, okuma yazma oranı düşük ve endüstrileşmeyi kaçırmış bir ülkeydi. Kore Savaşı'nın ortaya çıkardığı yıkım ve eksiklik ise bölgeye Birleşmiş Milletler'in Amerika Birleşik Devletleri öncülüğünde müdahalesini gerektirdi. Kore Savaşı sırasında Güney Kore ordusu korkunç kayıplarına rağmen gelişimine devam etti. İki süper güç Japonya'dan aldıkları Kore toprakları üzerinde yerli ama kendilerine bağımlı hükümetler kurduktan sonra 1948-1949 yıllarında askerlerini çekti. Böylece Sovyetler yanlısı Kuzey Kore ile Amerikan yanlısı Güney Kore kuruldu ve 38. enlem aralarında sınır olarak belirlendi. Sovyetler Kuzey Kore'yi silahlandırdığı gibi ABD de Kore Savaşı ve sonrası boyunca Güney Kore ordusunu silahlandırdı ve eğitti. Kore Savaşı sonucunda Kuzey Kore, Çin ile Batı bloğu arasında tampon bölge oldu. Yaklaşık 3 milyon insan öldü. 36 bin civarı Amerikan askeri, 600 bine yakın Kuzey ve Güney Koreli, 500 binden fazla Çinli öldü. Bu savaş Amerika Birleşik Devletleri'ne atom silahlarının gücüne güvenmemesi gerektiğini öğretti. Savaştan yaklaşık 8 yıl önce 2 adet atom bombasıyla Japon İmparatorluğu'nun Asya'daki dominasyonunu bitiren Amerika, Kore'de Sovyetler ve Çin'in konvansiyonel yöntemlerine karşı zor bir zafer kazanabildi. Kore Savaşı'ndan sonra Güney Kore, ABD ile adı verilen ortak bir askeri ortaklık kurdu. Bu politikaya karşılıklı savunma paktı adı verildi. Detaylandıralım. 6 maddeden oluşuyor. Anlaşma, iki ülkeden birinin dışarıdan silahlı bir saldırıyla karşı karşıya kalması durumunda karşılıklı yardım sağlama taahhüdünde bulunuyor. ABD'nin Güney Kore hükümetiyle istişarede bulunarak Güney Kore'de askeri kuvvet konuşlandırmasına izin veriyor. Son maddenin önemli olduğunu düşünüyorum. Taraflardan birinin önceden haber vermesi koşuluyla bir yıl sonrasında anlaşmadan çekilebileceğini taahhüt ediyor. Bir soru eklemek istiyorum. Sizce bir gün Güney Kore üzerindeki ABD hegemonyasından bıkıp bu süreci başlatır mı? Devam edelim. Anlaşmadan
hemen sonra 28.500 Amerikan askeri Kore Yarımadası'nın güneyine konuşlandı. Güney Kore, karşılıklı savunma anlaşması öncesinde teknoloji konusunda ABD'ye oldukça bağımlıydı. Ancak karşılıklı savunma anlaşması sonucunda ekonomik güce sahip olması nedeniyle kendi savunma teknolojilerini geliştirme yönünde yeni bir ivme yakaladı. 2009 yılında eski başkan Obama döneminde bu paktın genişletilmesi gündeme geldi. Ekonomik, siyasal ve sosyal alanlarda da bir takım eklemeler yapılacaktı. Ancak Obama'nın siyasi ömrü buna yetmedi. Günümüzde nükleer silahların ortaya çıkışıyla birlikte antlaşma daha çok nükleer savaş tehdidinden korunma ile ilgili hale geldi. Güney Kore'deki vatandaşların yarısından biraz fazlası ABD'nin yardım edeceğini düşünürken vatandaşların %61,3'ünün Güney Kore'nin kendi nükleer cephaneliğinin olması gerektiğine inanıyor. Vietnam Savaşı'nda da ABD'nin en büyük destekçisi Güney Kore ordusu ve deniz piyadeleriydi. 1970'lerde Park Chung-hee yönetiminin Yulgok Planı adını verdiği projeyle Güney Kore, kendine yeten ulusal savunma programını geliştirmeye başladı. Güney Kore'nin 1980'lerdeki hızlı büyüme döneminde ordu, hükümet destekli çeşitli teknoloji transferi projelerinden ve yerli savunma yeteneği girişimlerinden yararlanarak modernleşti. 1990'lı yıllarda bile Güney Kore endüstrisi ordunun ihtiyaç duyduğu silah, mühimmat, iletişim ve çeşitli ekipmanlarla araç, giysi ve diğer malzemelerin yaklaşık %70'ini sağlıyordu. 2022 itibariyle Güney Kore ordusuna doğrudan iş yapan şirket sayısı 85'e yükseldi. Sayı az gelebilir. Ancak videonun ilerleyen kısımlarında bu şirketlerin yaptığı işlerin bazılarını ve büyüklüklerini açıklayacağım. Ordunun yapısıyla devam edelim. Zorunlu askerlik uygulaması var. 18-35 yaş arasındaki erkekler öğrenim durumları ve mesleklerine göre 18 ile 22 ay arasında askerlik yapıyor. Kadınlar için zorunluluk yok. Ancak tercih edenler için gönüllülük esasına göre orduya alım yapılıyor. Rakibi Kuzey Kore içinse durum farklı. Erkekler için tam 10 yıllık zorunlu askerlik var. 3 ayrı kuvvet olarak yapılanma mevcut. Bunlar Kore Kara Kuvvetleri, Kore Deniz Kuvvetleri ve Kore Hava Kuvvetleri. Küredeki pek çok devlet uzaya yönelik çalışmalarını askeri zemine çekmeye çalıştığı günümüz dünyasında Güney Kore'de benzer bir adım attı. 2022 Ocak'ta Güney Kore ordusu Deniz ve Hava Kuvvetleri genelinde uzay ve uzay destekli kabiliyetlerinin geliştirilmesini koordine etmek için çalışmalara başladığını duyurdu. Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde bir uzay birimi kurulduğunu paylaştı. Ordunun bir numarası An-Su Park. Dünyanın genelinde deniz kuvvetleri mensuplarının Genelkurmay Başkanlığı yaptığına pek rastlamıyoruz. Ancak Güney Kore bu konuda bir farklılığa imza atmış durumda. An-Su Park Deniz Kuvvetleri üyesi bir amiral. Ordunun amacı savaşın caydırılması, karada zafer kazanmak, kamu yararının desteklenmesi ve seçkin elit gücün beslenmesi olarak belirtiliyor. Ordunun web sitesinde A merkezli harp konusuna dikkat çekiliyor ve silahlı kuvvetlerin bu hususta dizayn edileceğini paylaşıyorlar. Bu konuya kısa bir parantez açalım. Savaşın ölümcüllüğü ve komuta hızıyla askeri operasyon temposunu iyileştirerek coğrafi olarak dağılmış her askeri operasyon faktörü ile organik bağlantı içinde gerçek zamanlı izlemeyi garanti etmesi anlamına geliyor. Ayrıca bu hamleler yürütülürken ağ üzerinden savaşın verimliliğinin en üst düzeye çıkartılması hedefleniyor. Gelecekteki savaş olasılıklarını ve karmaşık güvenlik tehditlerini bertaraf edebilmek için en üst düzey seviyeye gelmek amacıyla yeterli donanıma sahip ve yüksek teknolojiye erişimi olan bir ordu haline getirilmesi isteniyor. Günümüzde birçok ileri teknolojiye sahip askeri sistem devreye alınıyor. Moon Jae-in'in döneminde savunma reformu 2.0 devreye alındı. Genel asker azaltma planı uygulandı. Buna ek olarak general ve amirallerin sayısı 2022 yılında %17 oranında azaltıldı. 436'dan 360'a düşürüldü. Personel sayısı 640 binden 517 bine düşürüldü. Askerlik süresi 18-22 ay seviyesine çekildi. Doğum oranının düşüklüğü sebebiyle 20 yıl içinde 290 bin kişilik rezerv havuzunun 190 bine düşmesi bekleniyor. Rakibi Kuzey Kore'nin yaklaşık 1.320.000 silah altında askeri var. Bir savaş durumunda ordunun komutasının Amerikalılar tarafından devralınmasını engellemek için yeni çalışmaların yapıldığı da paylaşıldı. Ordunun 5 yıllık savunma harcamalarına göz atalım. Güney Kore gayri safi yurt içi hasılasından 2019 yılında %2.7'lik miktarı savunmaya ayırdı. 2020, 2021, 2022 yıllarında ise bu oran %2.6'ya düştü. 2023 yılında da %2.6'lık oran yakalandı. Bu miktarlar oldukça yüksek. Orduda 500 bine yakın personel görev yapıyor. Bunların 365 bini kara kuvvetleri üyesi. 70 bine yakın deniz kuvvetleri mensubu var. Bunların 30 bini deniz piyadesi. Son olarak yaklaşık 65 bin hava kuvvetleri askeri olduğu tahmin ediliyor. Güney Kore ordusu yurt içinde üretilen ve ithal edilen silah sistemlerinin bir karışımıyla donatılıyor. Güney Kore güçlü bir savunma sanayine sahip. Çeşitli zırhlı araçları, topları, uçakları, donanma gemileri ve füzelerini ülke içinde üretebiliyorlar. Ayrıca ordu Amerika Birleşik Devletleri ve NATO ile tam uyumlu bir yapıya sahip. Son yıllarda en büyük yabancı silah tedarikçisi Amerika Birleşik Devletleri oldu.
Yurt içinde üretilen bazı sistemler ABD lisansı altında inşa ediliyor. Güney Kore ordusu öncelikle Kuzey Kore'den gelen tehdide odaklanıyor. Ancak aynı zamanda barışı koruma ve diğer güvenlik operasyonları da dahil olmak üzere çok uluslu misyonlar için yurt dışında da görev yapıyor. Lübnan, Güney Sudan, Afrika Boynuzu ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde yüzlerce Güney Koreli asker konuşlandırılmış durumda. ABD'nin ülkede yaklaşık 28.000 askeri personeli bulunuyor ve Güney Kore ordusuyla ikili tatbikatlar yürütüyor. Ordunun ağırlık noktası kara kuvvetleri. Çünkü başkent Seul'ün kuzeyindeki problem aradan uzun yıllar geçmesine rağmen çözülmüş değil. Birkaç ayda bir Kuzey Kore yönetiminin kıtalar arası balistik füze denemesi veya 1-2 yılda bir nükleer silah denemesi yaptığına dair haberler paylaşıyoruz. Adanın kuzey tarafında 1 milyona yakın asker var. Kuzeye ait detayları anlattığımız videoyu yukarıda çıkan karttan daha sonra izleyebilirsiniz. Kuzey ve Güney Kore arasında resmi bir barış anlaşması imzalanmadığından Güney Kore ordusunun bir Kuzey Kore saldırısı durumunda savunma önlemlerini alması gerekiyor. Kuzey Kore'nin Güney Kore'ye karşı tam bir kara kuvvetleri saldırısı yapması askeri analistlere göre olası görünmüyor. Kuzey Kore askeri taktiklerini değiştirmiş ve şimdi uzun menzilli ve gizli saldırılara odaklanmış durumda. Uzun menzilli topçu bombardımanları, füze saldırıları veya kimyasal silah saldırılarıyla hedefi Amerikalı unsurlar olmayan bir hamle planlayabilir. Ek olarak tam anlamıyla savaş olmayan saldırılarla Kuzey, Seul'ü ele geçirerek yeni bir statükoyu yeniden müzakere etme umuduyla hareket edebilir. Güney Kore Savunma Bakanlığı önümüzdeki 5 yıl için uygulanmak üzere yaklaşık 560 milyar won harcanacak yeni bir dizi drone karşıtı önlem açıkladı. Bu fonlar 4 temel girişime yönlendirilecek. İlk olarak daha büyük dronları etkisiz hale getirmek için bir hava lazer sistemi geliştirilmekte, daha küçük olanlar için ise bir karıştırıcı mekanizma kullanılacak. Ayrıca 2 filodan oluşan özel bir drone karşıtı birim kurulacak. Hava lazeri şu anda test aşamasında ve 2027 yılında operasyonel hale gelmesi bekleniyor. Önümüzdeki 5 yıl için toplam harcamanın miktarı 331.4 trilyon won olarak belirlenmiştir. Karşılaştırma yapmak gerekirse önceki savunma bütçesi sadece 54.6 trilyon wondu. Yani yaklaşık 7 savunma bakanlığı kadar diyebiliriz. Rakibi Kuzey Kore'nin 2023 bütçesi ise yaklaşık 5 milyar dolardı. Ekipmanlar ve sayılarla devam edelim. Ordunun ağırlık merkezinin kara kuvvetleri olduğunu söylemiştik. K-2 Black Panther ana muharebe tankı olarak kullanılıyor. Bu tank Kore Yarımadası'ndaki sarp dağlar ve kayalıkları aşabilecek yapıya sahip. Sınırın kuzeyindeki büyük tehdide karşı tercih ediliyor. Ayrıca K1 ve K1A2 modellerde yer alıyor. Bahsettiğim 3 modeli de yakından tanıdığımız Hyundai şirketi üretiyor. Zırhlı savaş aracı olarak ise K200 ve K21'ler kullanılmakta. Bu model ise Doosan üretimi. Günümüzde pek çoğumuzun kullandığı teknolojik ekipman markaları aslında savunma sanayisi alanında da geniş üretim kapasitesine sahip. Samsung üretimi KM9ACE zırhlı muharebe aracını örnek olarak gösterebiliriz. Güney Kore Kara Kuvvetleri'nin radar ve gözetleme ihtiyacının büyük çoğunluğu da yerli şirketlerden karşılanıyor. Anlatalım. TPS-830K ve FPS-303K gibi düşük irtifa gözetleme radarları LIG Next1 şirketi tarafından üretiliyor. KM101A1 Obüste tercih ediliyor. Geçmişte Kia tarafından üretilen bu ürün günümüzde Hyundai tarafından tedarik ediliyor. Ek olarak KH179 da kullanımda. Bu da Kia tarafından ilk üretimi yapıldıktan sonra Hyundai tarafından lisanslanan bir ekipman. Hyundai motorlu topçu olaraksa K55 ve K9 Thunder ve K105A1 kullanılıyor. Bunlar da Samsung üretimi. Karadan havaya fırlatılan roket ekipmanları olarak K136A1 Koreong, M270 ve K209 Chunmoo kullanılıyor. Bunlar sırasıyla Hanwha, Lockheed Martin ve Hanwha üretimi. Karadan karaya ateşlenen füzelerde ise neredeyse tamamen Güney Kore hakimiyeti mevcut. Hyunmoo 1, Hyunmoo 2, Hyunmoo 3 füzeleri tamamen Güney Kore malı. Sadece AT-ACMC taktik balistik füzesi ABD menşeili. Ancak son temin 2004'te yapıldı. Kara havacılık konusunda da ABD dominasyonunu görüyoruz. Bell AH-1 Cobra, Boeing AH-4 Apache, CH-47 Chinook ve MD-500 Defender kullanılıyor. Bunların tamamı ABD lisanslı. Deniz kuvvetleriyle devam edelim. Kuzeyden gelebilecek karadan saldırıya ek olarak bölgedeki boğazlar ve Güney Kore karasuları kuzey için en kolay hedef alınabilecek konumda. Bu yüzden kara kuvvetlerindeki ağırlık denizle destekleniyor. 1990'lardan itibaren bölgedeki iletişim ağı ve denizaltı kablolarının güvenliğine önem veriliyor. Bunun için eski devlet başkanı Kim Young-sam döneminde uzun dönem okyanus seferi yapabilecek gemilerin inşası ön plana çıkarıldı. 2016'da Jeju Sivil ve Askeri Karma Kompleks Liman inşa edildi. Jeju Adası'nın güneyine kuruldu. 2005'te Dokdo veya LPH 6111 kızağı konuldu. Bu 14.000 ton ağırlığa sahip bir amfibik taarruz gemisiydi. 2006'da Type 214 denizaltı hizmeti alındı. Bununla kara sularına havadan gelebilecek tehditlere karşı önlem alma imkanı da sağlanmış oldu. 2007 yılında
yılında ise amiral gemisi olarak DDG-991 devreye alındı. 2021'de Dosan An Chango sınıfı denizaltı hizmete girdi. 2018'de Daegu sınıfı fırkateyn, 2004'te ise Chungnam tipi fırkateyn devreye girdi. Ayrıca denizaltı, destroyer ve fırkateyn üretim ve modernizasyon programları ayrı ayrı devam ediyor. 2021'de bir adet uçak gemisi üretimi için Ar-Ge çalışmaları da başladı. Planlanan teslim tarihi 2033 olarak belirtildi. Ayrıca ülkenin nükleer denizaltıya sahip olma talebi de biliniyor. Ancak bu konuda atılmış somut bir adım yok. Hava kuvvetlerine geçelim. Kuzey Kore'nin yaklaşık 950 adet hava aracı var. Ancak çoğu eski Sovyet veya Çin yapımı. Günümüz koşullarına demode olduğu biliniyor. 1990'lardaki Körfez Savaşı'nda Güney Kore'nin aktif katılımı vardı. Savaş uçakları konusunda ABD'ye geniş destek sağladı. 1994'te 180'den fazla KF-16 savaş uçağı tanıtıldı. 1997'de ilk kadın pilot teğmenler orduda göreve başladı. 2000'lerde son 60 adet F-5 uçağı emekliye ayrıldı. Bunun üzerine 5. nesil F-35'ler için girişimler başladı. F-35A, gelişmiş sensörler, radarlar ve aviyonik sistemlerle donatılmış çok amaçlı bir savaş uçağıdır. KI-T-50 uçağı Güney Koreli pilot adayları eğitmek amacıyla üretilmişken günümüzde Endonezya'ya ihraç edilecek seviyeye geldi. Son F-4'lerin 2024'te emekliye alınması bekleniyor. F-5 Tiger II ve F-15E'ler de göreve devam ediyor. Drone konusunda da RQ-4 Global Hawk kullanılıyor. Şu anki sayı sadece 4. Hava savunma sistemleri olaraksa Patriot'lar ön planda. Ek olarak KM-SAM Cheonggunlar da tercih ediliyor. Bunlar Güney Kore üretimi. Orta irtifada etkili. Editör yorumuyla devam edelim. Güney Kore hem sivil ekonomik anlamda hem endüstriyel üretim kapasitesi anlamında dünyanın ileri gelen ülkelerinden birisi. Nüfus ve ekonomik yapısı konvansiyonel anlayışa göre farklı kalsa bile ülkedeki askeri ve sivil katma değerli üretim imkanları devletin aldığı vergi gelirini ve istihdam yapısını olumlu anlamda etkiliyor. Ayrıca her ne kadar günümüz için Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik ve güvenlik anlamında geniş bir şemsiyesi Güney Kore'yi korusa bile geleceğin ne getireceğini bilemeyiz. Bu sebepten ötürü ülkedeki savunma projeleri ve silah endüstrisinin çeşitlendirilmesini olumlu görüyorum. Küresel eğilim her dönem farklılık gösterme eğiliminde. Gelecekte ABD'de göreve gelecek herhangi bir başkanın Güney Kore üstündeki şemsiyeyi kapatmasını istemeyeceğinin garantisi yok. Fikirlerinizi ve görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum. Bu tarz daha fazla içerik için GZT'ye abone olmayı ve katılmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Kore'de ileri gözetleyici üsteğmen Mehmet Gönenç'ten şu telsiz mesajı alınmıştı. Düşman bulunduğum tepeyi işgal etti. Çok şehit verdik. Telsizcimiz de şehit oldu. Koordinat veriyorum. Bataryalar ateş etsin. İrtibat subayı da telsizle verdiğiniz koordinatlar bulunduğunuz yer dedi.